Merhaba arkadaşlar, ben Gökçe, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Geçen videomda Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın psikolojik açıdan film analizini yapmıştım. Bugün de Harry Potter ve Sırlar Odası filminin ve kitabının psikolojik açıdan analizini yapacağım. Aslında bu kitapta ve filmde ırkçılık hiç olmadığı kadar aslında bize Rowling gösteriyor. Biz filmi izledik, kitapları da okuduk ama biz bunu göremedik. Irkçılık bunun neresinde derseniz safkan muhabbetine dikkat etmenizi istiyorum. Rowling aslında bizlere ustaca nerede yaşarsak yaşayalım, yani büyücü dünyasında da olsa dünyada ırkçılığın olduğunu, var olduğunu ve maalesef ki olmaya devam edeceğini bizlere aslında filmde ve kitapta vurguluyor. Zira büyücü dünyasında da çok uzun yıllar süre gelen bir safkan ayrımı var. Hatta safkan olmadığı için işte dışlanan, avlanan, taşlaşan ve hatta öldürülen büyücüler de var. Hitler döneminde de aynı ırktan olmadığı için toplumdan dışlanan, avlanan, sabunlaştırılan ve öldürülen insanlar vardı. Hani bunu da böylece kitaba ve filme olarak örneklendirmek istedim. Irkçılıkla özdeştirilen Slytherin takımı öğrencileri aslında baktığımızda hani neden sarışın ve mavi gözlü olduğunu kitapta ve filmde tam olarak anlamıyoruz. Burada aslında tipik bir Alman vatandaşını ve Hitler Almanyası'nı anlatabilmek için bizlere örnek olarak bir nevi subliminal mesaj vermiş Rowling aslında bizlere. Lakin hani çocuk aklımızda küçük yaşta filmi izleyip de kitapları okuduğumuzda bunları ilk önce fark edemeyebiliriz. Ne yazık ki hani ilerleyen zamanlarda okudukça ve araştırdıkça bunları anlayabiliyoruz. Keza işte Sırlar Odası kitabında ve filminde aslında yaşanan olaylar sırasında ortada işte makul bir şüphe bile olmaksızın okul personellerinden bir tanesi okuldan kovulup hapishaneye, yani Azkaban'a yollanılıyor. Hayatta aslında hani ne yazık ki adaletin masumun yanında olmayacağı gerçeği de böylece okuyucu ve izleyiciye gösterilmiş oluyor. Tabii hani küçükken bizim tam olarak üzüldüğümüz tek şey Hagrid'in yaşadığı bu durumla alakalıydı. Ama tabii hani filmde bir nevi duygusal bir sahne yaşandı. Ama ayrıca şöyle bir olay var. 11 yaşındaki genç bir kız çocuğunun ondan yaşça büyük, çekici ve yakışıklı bir adamın büyüsüne kapıldığını ve bildiğiniz onun kölesi haline geldiğini aslında filmde görüyoruz. Hani Sırlar Odası'nı açıp da Sırlar Odası'nda yaptığı korkunç şeyleri görebiliyoruz. Bu da tabii cinlinin düştüğü durumun pek de iyi olmadığını aslında gösteriyor filmde bize. Aslında hani bu durumda da insanların sessizliğinin nedenini fark edebiliyorsunuzdur. Bir de şöyle bir şey var. Aslında kitapta ve filmde, Sırlar Odası filminde değişik mitolojik şeyler var. Nesneler var. Mesela Rowling işte bu nesneleri bizlere aslında gene ustaca hani subliminal mesaj vererek bizlere aslında göstermiş. Mesela Canavar kitabı var mesela ikinci filmde. Bu Canavar kitabının aslında bir nevi subliminal mesaj olarak vermiş ama bunun da ayrıca farklı bir hikayesi var canavar kitaplarında. Bu bir nevi canavarlar mitolojiden geldiği için bazı şeyler. Bunu da aslında Rowling bizlere ustaca göstermeye çalışmış. Mesela Sırlar Odası'ndaki basilisk gibi. Basiliskin aslında bir yılan sembolünün olduğunu bize anlatıyor ama yılan sembolü aslında tıpta kullanılan bir sembol. Burada da aslında bir nevi hani gene bir mesaj vermiş Rowling bizlere. Bir de ayrıca Medusa'ya gönderme yapmış yılandan. Medusa heykeline gönderme yapmış bir nevi. Mesela
anka kuşunun da bir değişik özelliği var. Bu milattan önce 5. yüzyılda Mısır'da yaşayan bir anka kuşunun hikayesinden uyarlanarak çıkmış aslında bir şey. Bu aslında kuşun hani birçok özelliğinin olduğunu bize hani filmde ve kitapta anlatıyor. Filmde diyor ki mesela şey diyor yani birdenbire yanarlar ve küllerinden tekrar doğarlar diyor. Bu da aslında hikayesinde de gerçekten anka kuşunun tekrar yanıp küllerinden tekrar doğduğunu aslında biliyoruz. Anka kuşunun hikayesini araştırmak isteyenler Google'dan isterlerse bakabilirler. Ama anka kuşları çok uzun süre yaşayan, uzun senelerce yaşayan bir değişik bir tür aslında. Yaklaşık işte 500 yıl boyunca yaşamış ve güneşin kutsal bir kuşu haline gelmiş bir kuş aslında. Hani sembolü de aslında güneş. Yanmasının nedenlerinden bir tanesi de anka kuşunun aslında güneş yakıcı bir madde olduğu için onunla birlikte bağdaşlaştırmışlar. Tabii hani anka kuşunun hikayesi çok uzun bir hikaye olduğu için hani burada çok fazla girmek istemiyorum. Ama küllerinden hani tekrar doğduğu için de bunu aslında filmde bizlere anlatmışlar bir nevi. Bu da bir nevi subliminal mesaja girmiş aslında. Bu ve benzeri videoların gelebilmesi adına kanalıma abone olup videolarımı beğenip beni desteklerseniz sevinirim. Şimdiden herkese teşekkürler.